Bilinçli genç olmaktan ne anladığımızı bilmek gerekir. Bunun insanın, bir gencin bilinçli olabilmesi için gençliğin verdiği riskleri en az yaşayabilmesi gerekiyor. Çünkü gençlik dönemi nedir? Gençlik dönemi ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçin denilen bir dönemdir. Şimdi bu dönemde bir kimlik kargaşası vardır. Kimlik kaosu vardır. O kimlik kaosu içerisinde çocukluğundan beri öğrendiği bilgiler vardır. Ergenlik döneminde sosyalleşmeyle birlikte çevreden öğrendiği bilgiler vardır. Popüler kültürler, okuldan öğrendiği bilgiler vardır. Bu bilgiler sonucunda bir genç ben nereye yönelmeliyim der. Burada genç kendisine model arayışına gider. Rol model olarak kim benim için uygun kişilerdir der ve onunla özdeşim kurmaya çalışır. Böyle durumlarda bilinçli gençler doğru hedefler belirlerler, doğru rol modeller seçerler ve uzun vadeli düşünürler. Yani bilinçli genç kısa vadeli düşünen genç değil, orta ve uzun vadeli düşünceyi de aynı anda düşünebilen gençtir. Yani bilinçli genç şuna benzer, uzun bir yolculuğa çıkan kaptan nasıl ilk uğradığı durakta gideceği yerini unutup sadece oradaki hoş durumlarla vakit geçirip gideceği hedefi unutursa bilinçsiz davranmış olur. Genç de bir hayat yolculuğuna çıkmıştır. Bu hayat yolculuğunda bilinçli genç büyük hedefini unutmaz ama orta ve kısa vadeli hedeflerini de düşünür. Çünkü gençlik dönemi duyguların baskın olduğu dönemdir. Akli mekanizmaların daha olgunlaşmadığı dönemdir. Ve gençlikte beynin frontal bölgesi, ön bölgesi olgunlaşıyor. İnsanı insan yapan özellikler de beynimizin ön loblarıyla ilgilidir. Ön bölgesindeki loblar kişinin ön bölgesindeki loblarda kişi ne kadar bağlantı oluşturabilirse, ne kadar network oluşturabilirse, ne kadar orada altyapı oluşturabilirse o derece bilinçli demektir. Hatta bu nörobilimciler şöyle söylüyor, frontal lob olmasaydı medeniyet olmazdı diyorlar. Yani insanı insan yapan, medeniyetleri oluşturan, yani hayvanların bir medeniyeti yoktur. Hayvanların bir krallığı yoktur. Hayvanların bir devlet sistemi yoktur. Ama insan bu medeniyet oluşturan bir varlıktır. Bu gençler de bu nedenle hayata bilinçli bakabilirlerse bilinçli genç olurlar. Hem başarılı olmayı hem iyi insan olmayı hedefleyen bir genç bilinçli gençtir.